tapınağın Japonya tarihini nasıl değiştirdiğini anlatacağım. Japonya'yı birleştiren, Japonya'nın en büyük hükümdarının mezarının olduğu yere geldik. Çok zeki bir, teknolojiye ve savaş sanatlarına çok meraklı. Ne yapıyor bu taksici? Gion Chio. Okay. Thank you. Hadi bakalım. Galiba arkadaşlar gerçek bir geisha'ya daha rastladık. Ulan ne şanslıyız ya. Hem de çekim yaparken, yani öyle kamerayı falan açsam yüzünü de gizleyebilirdi. Kyoto'da çok fazla nehir var bu şekilde. Bu da Kyoto'yu çok güzel yapan şeylerden bir tanesi. Bu bir pagoda. İçinde Buda'nın kemiklerinin olduğuna inanılıyor bu pagodada. Kyoto Kulesi'ni görüyor musunuz? Ta oradan yürüdüm. Ve bütün Kyoto'yu dolaştım. Ay çıktı. Çok güzel bir ay var. Renkler harika. Aslında bugün size çekim yapmayı düşünmüyordum. Çünkü yetişmeyeceğini düşünüyordum. Buralarda dolaştım Kyoto'da ama hava o kadar güzel ki riske de atmak istemedim. Çünkü yarın yağmur yağabilir. Şimdi size Kyoto'yu anlatmaya başlayacağım. Kyoto, Japonya için çok önemli. Hatta en önemli şehir diyebiliriz. Şehrin ismi Kyoto. Japonca'da başkent anlamına geliyor. Ama öyle hani İngilizce'deki var ya, the capital, yani en başkent burası. Japonya'nın başkenti Tokyo. Kyoto 1000 yıl boyunca başkent oluyor. 1800'lü yıllarda Tokyo'ya geçiyor. Net tarih konusunda ben çok iyi değilim. Yani 1865 diye hatırlıyorum ama alta yazacağım ne zaman Kyoto'nun başkent olduğunu. Saf Su Tapınağı'ndayız. Bu tapınağa bir Budist rahibi geliyor ve burada bir kaynak görüyor. Bu kaynağın ne kadar temiz olduğunu görünce onu kutsal ilan ediyor ve buraya ilk tapınağı kuruyorlar. Sonra 8. yüzyılda bir savaş lordu, karısı çok hastalanıyor. O dönemde de hastalığı tedavi etmeleri için, şöyle göstereyim ben size tapınağı, geyik kanı gerekiyor. Geyiği avlayacak, kanını götürecek, karısına içirecek. Ve buraya geliyor, geyik avlamaya başlıyor. Sonra bir Budist rahibi çıkıyor önüne. Kardeşim diyor, sen diyor geyiği avlama, gezmesin ceylan bu dağlarda, seni avlarlar. Sen diyor bu geyiği avlama diyor. Hayvan öldürmek kötü karmaya sebep olur diyor ve savaş lordu, yani derebeyi mi diyelim artık Türkçesi, vazgeçiyor. Diyor ki tamam diyor lan diyor, ama diyor karım iyileşmezse diyor geleceğim diyor seni diyor. Ya. Dilini de böyle yapıyor. Yapmıyor tabii ki öyle de. Ve karısı iyi oluyor. Tamam oğlum diyor, siz diyor Budistler diyor gerçekten bu işi biliyor musunuz diyor. Ve çok zengin bir adam bu. Buraya büyük paralar yatırmaya başlıyor. Tapınak büyüyor. Bugün bu tapınak 1000 küsur yıllık ve tabii ki ahşap olduğu için yanmış, yıkılmış vesaire ama 1200 küsur yıldan beri bu tapınak ziyaret ediliyor ve hac rotası Budistler için çok fazla insan geliyor. Zaten Japonlar da buraya öğrenciler, turlar vesaire gibi geliyor. Burası çok önemli bir tapınak. Kiyomizu Tapınağı, yani Saf Su Tapınağı. Merdivenlerden yavaşça iniyoruz. Kiyomizu Tapınağı'ndan. Japon tapınakları. Oluyor biraz. Bu arada uzun bir tur olacak. Size Kyoto'yu ve Japon tarihini uzun anlatacağım. Benim biraz bildiğim, çok merak ettiğim bir tarih olduğu için yıllardır okuyorum. Ve burada okuduklarımı görüyorum. Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı bilir tartışması aslında burada çok güzel ortaya çıkıyor. Bunu Twitter'da da yazmıştım geçen. Mesela buradaki kalelere geliyorsunuz. Şimdi ben ahşap kaleleri gördüğüm zaman çok şaşırıyordum. Diyordum ki, ulan bu nasıl kale? Sonra buraya görünce anladım ki kaleler bayağı gölet kazmışlar etraflarına ve o şekilde labirent gibi koruyucu duvarlarla örülmüş. O ahşap görülen iç kısmıymış. Yaşanan kısmı şato gibi. Kale dışındaymış. Japonların kale anlayışı Avrupa Ortaçağ kalelerinden
ya da Yeni Çanakkale'lerinden çok daha farklı. Saf su tapınağını görüyorsunuz ve şahane bir manzara. Çok fazla öğrenci var, Japon öğrenci. Yuba cheese buranın ünlü yemeklerinden. Buraya gelirseniz yuba ve peynir deneyebilirsiniz. Çanak çömlek yapımı çok önemli Kyoto'da. Burada da birçok Japon çanak çömleği satın alabiliyorsunuz. Tesbihler. Şahane bir şehir. Azi Desu. Adidas'ın Japonca okunuşu. Azi Desu. Adidas yani. Şu gün batımının muhteşemliğine bakın ya. Kyoto başkent demek dedik. Tokyo ne? Tokyo Doğu başkenti anlamına geliyor. İmparatorluğun 1000 yıl boyunca başkenti Kyoto olmuş. Hatta Kyotolular hala başkent olduklarını düşünüyorlar. Öyle Tokyo'nun birkaç yüzyıl önce daha balıkçı köyü olduğunu, siz kim köpeksiniz de başkent unvanını alıyorsunuz gibi bir tavırları var Kyotoluların. Hatta Kyoto halkını çok sevmiyor Japonlar. Şöyle bir şey var, Kyotoluların çok kibar ve samimiyetsiz olduklarını düşünüyorlar. Özellikle Osakalılar ama tüm Japonya'da bu yaygın. Çünkü düşünün 1000 yıl boyunca, işte sebebini araştırmışlar, düşünmüşler. 1000 yıl boyunca başkent imparatorluğun ve ülkeyi samuraylar yönetiyor. Yani öyle çok sağlam, ellerinde incecik, böyle dokunduğunu çizen, kafayı koparan, kılıçları, katanalarıyla dolaşan samuraylar var. Samuray sınıfı yönetiyor. Shogunlar. İmparator da var ama imparatorun çok fazla bir şeyi yok Japonya'da. Özellikle Shogun, samuray döneminde var yani. Bugün de var. Bugün de pek bir etkisi yok. O zaman da yok samuray döneminde. Kyoto'da böyle sokaklarda düşünün. Binlerce samuray dolaşıyor. Sağlam kılıçlarıyla, katanalarıyla. Şimdi Kyoto'da şöyle bir şey var. Mesela kimse anlayamıyor Japonlar, Kyotoluları anlayamıyormuş. Diyor ki, ya işte bir bardak çay daha ister misin? Mesela bu Kyoto dilinde şey demek. Hani hadi artık yeter çok içtin. Hani var ya s**tir kafe var Bosnalılarda. İşte onun gibi bir şey. Ya da mesela sıkılıyor. Ya işte benim vaktim var diyemiyor kibarca. Çünkü bakın kibarca söylemezse kafası gidebilir. Mesela bir samurayı incitiyorsun yani. Vaktimi çalıyorsun falan deyip onun gururunu kırabilirsin. Kafan gidebilir. Ne yapıyorsun? Ya işte vaktimi çalıyorsun yerine ya saatin ne güzelmiş. Hala bu tarz konuşuyorlar. Ve Kyotoluları bu sebeple Japonların çok sevmediği, biraz burnu büyük olduklarını falan düşünüyorlar. Şimdi yine Kyoto'nun çok ünlü bir şeyini yiyeceğiz. Kyoto hıyarı. Evet. Pickled. Yani turşu. Hello. Hello, can I have a pickle? Yes. Hi. One. Yes, one. Yes, thank you. Oy. Şöyle yani. $2. Para bulamıyorum ya. Bensiz bir garibim. Parayı da istemiyorlar. Bakınıyoruz birbirimize. Ben ilk parayı almadan vermiyorlar. $2 biraz pahalı. Pahalı. Yani Japonya'da sebze, meyve çok pahalı arkadaşlar ya.
Arigatou gozaimasu. Nasıl Japoncam? Mükemmel. Anam! Kız ne güzel bu. Allah razı olsun. Thank you very much. Bu mesela tam turşu halini alacakken çıkarmışlar. Yarım turşu diyebiliriz. Bakın şimdi ne göstereceğim. Çok komik. Burası mıydı acaba? Burada değildi. Amca ne yapıyorsun? Hey. 写真ここでも撮ってあるで、ここすごいバッグ綺麗やっけ、この坂をバッグに。はい、マスク立って。 Oh be, turşu ya. Dünyanın en güzel şey değil mi turşu ya? Vallahi öyle. Bakın şunlar $4. Taneyle şey satıyorlar ya. Üzüm. Tanesi 30 liraya geliyor neredeyse. 20-30 liraya. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olunca Kemal Kılıçdaroğlu aklıma geldi. Adam aklımdan çıkmıyor ya. İstifa et kardeşim. Japon biberleri ne güzel gözüküyor değil mi? Of, turşu, biber, her şey bir arada. Arkadaşlar bu merdivenlere dikkat edin. Bakın, eğer bu merdivenlerde kayıp düşerseniz tam 3 sene sonra ölüyorsunuz. Japon inanışına göre böyle. 3 sene sonra, 3 sene içinde ölmemek istiyorsanız bu merdivenlerden dikkatli ineceksiniz. Bunlar Japon, biliyordur. Tehlikeye girmeye gerek yok. Benim sesim niye gitti? Hemen bir biber alalım. Bakın hemen çözümleri var bibere. Oğlum burada vallahi kesin düşer. Thank you. Arigato. Biber verdi. Bu pirincin üzerine neyse gelip alacağım buradan bir şeyler ben. Sumak gibi bir şey biber. Çok lezzetli ama bakın kadın orada haşlama pirinci yapıyor. Very nice. Thank you. Thank you. Düşmeyin arkadaşlar, düşmeyin. Aa, ne güzel bir acıydı ya. Ulan düşmeyeyim derken düşeceğim ha. Tú si quieres no perderte que Si tu quieres perder. Evet arkadaşlar, ışık gidiyor. Işık gidiyor. Hocam nasılsın? Merhaba. Herhalde artık düşersek 3 yıl ömür kalmıyor. Geçti o. Arkadaşlar ışık gitti. Işık gitmesi demek size çok bir şey anlatamayacağım anlamına geliyor. Tepeye bir daha çıkmak istemediğim için bölümü buradan başlatıyoruz. Devam edeceğiz. Bakayım ışık gidene kadar devam edeyim. Size bir şey daha göstereceğim. Sonra bitirelim. Evet burada. Dünyanın en ilginç Starbucks'larından bir tanesi var. Evet. Bu Starbucks'ta Japon usulü minderlere oturuyorsunuz.
O zaman yarın devam ediyoruz. Size uzun uzun Japon tarihini anlatacağım. Görüşürüz. Arkadaşlar hepinize selamlar. Kyoto'dayız. Aslında Japonya tarihini değiştiren, belki de en önemli olaylardan bir tanesinin yaşandığı, görüyorsunuz ben ne zaman konuşmaya başlasam birisi gürültü yapıyor Japonya'da bile. Japonya tarihinin en önemli olaylarından bir tanesinin yaşandığı Honnaji Tapınağı'na gelmek istedim. Uber şoförüne yazdık Uber'e Honnaji Tapınağı diye. Burada bıraktı. Dedim herhalde yanlış bir yerde bıraktı çünkü tapınak yok. Öyle 1960-70'lerden kalan binalar, o mimarideki binalar. Ama şu park yerinden hafifçe geçtim. Şimdi görüntüye bakın. Çok şaşıracaksınız. Yani ben şaşırdım en azından. Gördükten sonra size bu tapınağın Japonya tarihini nasıl değiştirdiğini anlatacağım. Ya görüyor musunuz? Nasıl korumuşlar? Burası aslında o kadar da önemli bir tapınak değil. Dini anlamda değil. Belki bugün çok önemli ama o zamanlar değil. Peki burada ne oldu da Japonya tarihi inanılmaz bir şekilde değişti? Oda Nobunaga isimli bir savaş lordu var, samuray. Küçük bir eyalette yaşıyor bu savaş lordu. Owari isimli bir eyalette, Japonya'nın doğusunda. Japonya o dönem iç savaşta ve birçok beylik var. Aynı Selçuklu sonrası gibi, işte Osmanlı Beyliği, Menteşe Beyliği vesaire vesaire gibi. Mezarlığa geldik. Birazdan belki gösteririm size ama orada da bir Oda klanı, klan diyorlar, beyliği oluyor. Bu ama çok zeki bir herif, Oda Nobunaga. Bir kere teknolojiye ve savaş sanatlarına çok meraklı. İlk defa tüfeği kullananlardan, işte arkebüz denilen tüfeği kullananlardan. O dönem Portekizliler getiriyor. Japonya'da ticaret yasak, yani dış dünyayla ticaret yasak. Yanlışlıkla bir adaya işte fırtına sebebiyle geliyorlar ve arkebüzü satıyorlar. Ve Japonlar arkebüzü alıyor, beceremiyorlar yapmayı. Bir sene sonra Portekizlerin tekrar gelmesini bekliyorlar. Bir mekanizmayı bulamıyorlar, yapamıyorlar, beceremiyorlar ve bir sene sonra üretmeye de başlıyorlar. Her neyse Oda Nobunaga bu arkebüzü ilk kullananlardan, ilk bu teknolojinin ne kadar önemli olduğunu görenlerden ve bunu samuray savaş sanatına uyduranlardan bir tanesi. Peki burası ne alaka diyeceksiniz? Bu abimiz Japonya'yı birleştirme çabasında. Müthiş bir savaşçı. Birçok savaşı kazanıyor, birçok Japon beyliğini birleştiriyor. Ve neredeyse Japonya'nın yarısından fazlasını birleştirip en güçlü savaş lordu haline geliyor. Japonya birleşecek ama çok zalim bir adam. Ya öyle böyle bir zalim değil. Gördüğünü kesiyor. Burada Hiei Dağı var. Mount Hiei denilen Hiei Dağı hemen buranın güneyinde. Bu dağda büyük bir Japon Budizminin savaşçıları yaşıyor. Öyle Budist rahibi gibi değil yani bunlar bayağı savaşçı herifler. Ikko Iki deniliyor bu savaşçı gruba. Bu Mount Hiei'de de büyük bir tapınakları var. Japonya'nın Vatikanı gibi o zaman öyle diyelim. Ve savaşmaya başlıyorlar Oda Nobunaga'yla. Oda Nobunaga diyor ki kesin hepsini. Budistlerden nefret ediyor herif bu arada. Gidiyor o dağdaki herkesi kesiyor. Kadın, çocuk, erkek ayırmadan. Komutanlarından bir tanesi de bayağı Budist bir herif. Burada bir takıyor buna. Diyor seni diyor oyacağım diyor. Her neyse. Tabii ki bu hikayenin oyacağım kısmı belki herif Budist olduğundan değil de ülkeyi yönetmek istediği için yapıyor bunu. Oda Nobunaga büyük bir komutanı var. Toyotomi Hideyoshi. Aslında ismi Toyotomi değil. Toyotomi hanedanına kendini monte ediyor sonralarından. Anlatacağım onu. Oraya da gideceğiz. Hideyoshi ne yapıyor? Güney'e büyük bir savaşa gidiyor. Çok büyük bir eyalete savaşa gidiyor. Oda Nobunaga da burada, bu tapınakta
içmeye başlıyor. Yiyor, içiyor, sakesini içiyor. Ya o kadar kendine güveniyor ki 70 kişilik küçük bir tabur var ve oğlu var yanında. Başka şeyler de var. Kyoto başkentte. Yani herif Japonya'nın en güçlü, en kudretli lordu olmuş durumda zaten. Burada takılıyor Oda Nobunaga reis. Allah'ım şu güzelliklere bakın. Şarjım bitti. Şuraya oturdum. Bir Japon adam geldi. Yabancı olduğumu görünce işte Oda Nobunaga'dan falan bahsetmeye başladı. Ben böyle uzun uzun anlatınca böyle şok oldu. Nerelisin diyor. Türk'üm dedim. Nereden biliyorsun bunları dedi. Biz dedim Türkler her şeyi biliriz. Tabii ki öyle demedim ama asın bayraklar asın yani. Şimdi size Oda Nobunaga'yı anlatacağım. Bu herif Budistlerden nefret ediyor. Burası da bir Budist tapınağı aslında. Ayakkabıları şöyle çıkartalım. İşte Budist tapınağında yiyip içiyor, takılıyor. Sakesini içiyor abim. Budistleri nasıl öldüreceğini planlıyor. Bu samuray sınıfından tabii ki. Soylu bir aileden geliyor. Çok güzel değil mi ya? Bunu açabiliyor muyuz acaba? Yine şeytanlık peşindeyim ya. Ne dedik? Toyotomi Hideyoshi güneye savaşa gidiyor büyük bir orduyla. Bu küçük bir taburla 70 kişilik burada yakın dostlarıyla takılıyor. Diğer komutanı da Hideyoshi gibi güneye yürümek yerine binlerce askeriyle bu tapınağı çevriliyor. Ve Oda Nobunaga'ya darbe yapıyor. Oda Nobunaga savaşıyor. Tabii ki karşısında binlerce ve binlerce asker var. Kazanması imkansız. Tapınak yakılıyor zaten. Bu sonradan yapılmış olanı. Tapınağın içinde seppuku yapıyor. Seppuku kendini öldürmek demek. Katanayı saplayıp karnını deşiyor. Bazen bağırsaklarını bile çıkartabiliyorlar. Kendi bağırsaklarını çıkartıyorlar. Peki ne oluyor? Komutanı liderliğini ilan ediyor. Artık Japonya'nın lideri benim diyor. Toyotomi Hideyoshi. Bu herif müthiş bir herif. Bu herif köylü. Köylü bir aileden geliyor. Hideyoshi bir duyuyor darbe olduğunu. Güneydeki ordusunu alıyor ve bu tarafa getirmeye başlıyor. Yine büyük bir savaş sonunda Hideyoshi kazanıyor ve Oda Nobunaga'nın komutanı. Nobunaga'nın komutanının ismini hatırlayamadım. Alta yazacağım size. Kağıttan falan okuduğum şeyler değil, bildiğim şeyler. Komutanı hatta dalga geçiliyor. 11 günlük shogun diyorlar. Shogun başbakan gibi diyelim. Çünkü imparator var arkadaşlar. Ve imparator çok söz söyleme hakkı yok imparatorun. O sebeple 11 günlük shogun diyorlar bu abimize, komutana. Öyle dalga geçiliyor tarihte bununla. Ve Toyotomi Hideyoshi başa geçiyor. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Bu acaba kimin heykeli? Bu Nobunaga'nın heykeli olamaz. Ne yazık ki Japonca yazıyor. Sorry, name? Hone. Hone. Buddhist. Buddhist. Hone. Okay, thank you very much. Bu Hone, kadının okuduğu Japon tarzı bir Budizmin kurucusu ve bu Budizme daha sonra da anlatacağımız Ieyasu ailesi geçiyor bu Budizme ve Japonya'da en çok Pure Land Budizm deniyor buna. Pure Land Budizm şöyle bir felsefe üzerine kuruluyor. Eğer ki bu dünyadaki Nirvana'ya erişirseniz direkt cennete değil ama Pure Land diye bir yere ulaşıyorsunuz ve o Pure Land'de sizi başka daha üst Budist rahipleri karşılıyor ve size daha üst öğretileri gösteriyorlar ve en üst düzeye, Nirvana'ya bu şekilde ulaşabiliyorsunuz. Bu bölümde anlatmaya çalışacağım ama anlatamazsam da bir daha Japonya'ya geldiğimde, yani baharda, size uzun uzun anlatacağım. Şimdi ne dedik? Toyotomi Hideyoshi. Toyotomi Hideyoshi'nin gömülü olduğu tapınaktayız. Bayağı uzun sürdü, 40 dakika üzere. Böyle küçük, şirin bir Kyoto mahallesine geldik.
Toyotomi Hideyoshi'nin gömülü olduğu yer. Oda Nobunaga tahminlere göre cesedinin yandığı söyleniyor o tapınakta ama Oda Nobunaga'nın mezarının olduğu düşünülen birçok yer var. Ama orası asıl mezarı çünkü hiçbir zaman oradan çıkamadığı düşünülüyor. Evet, Japonya'yı birleştiren, Japonya'nın en büyük hükümdarının mezarının olduğu yere geldik. Toyotomi Hideyoshi. Peki kimdir Toyotomi Hideyoshi? Vay be, Hideyoshi Reis'in mezarını da görmüş olduk. İnanılmaz bir adam. İnanılmaz bir adam. Bu arada ben Google'da araştırdım savaştaki kişinin ismini. Akechi Mitsuhide. Evet, Akechi Mitsuhide bir darbe düzenliyor Oda Nobunaga'ya. Oda Nobunaga'nın baş adamı da Toyotomi Hideyoshi. Burada gömülü olan kişi. Ordusunu alıyor güneyden Kyoto'ya, buraya doğru getiriyor ve burada yakın bir yerlerde savaşıyorlar ve Toyotomi Hideyoshi kazanıyor. 11 günlük shogun denilen Mitsuhide feci bir şekilde öldürülüyor. Toyotomi Hideyoshi diyor ki artık shogun benim, Japonya benden sorulur ve vay gonga bakın. Çan. Peki Toyotomi Hideyoshi kim? Toyotomi ailesi shogun yani başbakan diyebiliriz. İşte imparatordan sonra en yetkili kişi ama asıl yetki shogun'da, imparatorda değil. İmparator sadece göstermelik. Yani Japonya'nın hükümdarı oluyorsunuz shogun olduğunuzda. Bu adam Toyotomi ailesine üye değil normalde. Bir köylü. Basit bir köylü. Japonya gibi gelenekçi bir ülkenin başına nasıl geçebiliyor? Burada başa geçtiği zaman savaşı kazanıp bir uydurma kağıt yapıyorlar. İmparatorluğa gidiyor. Diyor ki kardeşim diyor yani bu ya benim kılıcımdan geçeceksiniz ya da bana bu kağıdı çıkaracaksınız diyor. Ve soyunun Toyotomilere dayandığına dair bir kağıt çıkarıyorlar. O kağıtta onu shogun yapmaya yetiyor. Bakalım burada ne var? Authorized person only diyor. Ama buraya kadar. Yine Japon mühendisler arkadaşlar. Her yerde Japon mühendis var. Bu adamlardan birkaçını alıp bizim üniversitelere falan getirmemiz lazım ya. Toyotomi Hideyoshi Japonya'yı birleştiriyor arkadaşlar. Oda Nobunaga'nın başaramadığını Toyotomi Hideyoshi başarıyor ve tüm Japonya'yı birleştiriyor. Hatta o kadar büyük bir barış geliyor ki Hideyoshi artık şey diyor, tamam diyor, Kore'ye dalalım diyor. Ve Kore'ye dalıyorlar. Kore'ye dalıyorlar, Korelileri yakıp yıkıyorlar, mahvediyorlar. Samuray bunlar. Sonra Çin yardıma geliyor, Koreliler direnişe başlıyor vesaire. Peki ne oluyor? Oke Hazama diye bir savaş var arkadaşlar. Kapının güzelliğine bakın. Evet. Toyotomi Hideyoshi burada gömülü. Lakers. What? Good, Lakers. Ah, you like it? LeBron Yes. James? Yes. Oh, good. YouTube? Yes. Oh. name, YouTube name. You have... YouTube 持ってるかって。 Yes, I'm from Turkey. 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 Turku. Turku. Yes, Turku. Turku 出身。 FATIH. You can do translate. Japanese translate. FATIH. FATIH H H. F Space. space KOP. KOP. Yes. This is... Okay. No. This one. Okay. This.
Yeah. I follow you. Okay. Yeah. I follow you. Please take a picture. Okay. With me, okay? Yes. Okay. Enjoy. Thank you. Do you know this? Hokoji. Toyotomi Hideyoshi? Yes. Yes. Yeah. Yes. Very good. Thank you guys. Thank you, guys. Thank you very much. Thank you. See you again. Bye bye. Bye bye. See you from the YouTube. You make comment, I find you. Okay. Okay. See you. Bye bye. My name is Kaku. Kaku. Fatih. Fatih. Yes. K-A-K-U. Okay. Kaku. I'll find you. Thank you. James. Yes. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ay çok tatlılar canlarım ya. Japonlar dinle o kadar alakasız ki burası Budist mi, Shinto mu diyorum bilmiyorlar. Evet, şimdi size Oke-Hazama Savaşı'nı anlatacağım. Hem de tam olarak Toyotomi Hideyoshi'nin mezarının önünde anlatacağım bunu. Aslında bu baskın. Doğuda çok önemli bir savaş lordu var. İsmi Imagawa Yoshimoto. Bizim Yoshi gibi yani anlayacağınız. Var ya bizim Yoshi, ajan. Bu Kyoto'ya doğru yürüyor, başkente. Ama Owari eyaletinde, hani var ya bizim Owari eyaletinin başı Oda Nobunaga. Yani küçük bir eyalet var, bunları ezip geçecek yani. Daha o zaman büyük değil bu Owari eyaleti. Yani Imagawa'nın ordusu 10 küsür katı yani öyle diyelim. Böyle dev gibi bir ordu var. İlk olarak sınır kalelerini ele geçiriyor. Bu arada bu adamın ordusunda Tokugawa Ieyasu var. O da gidip kılıçtan geçiriyor insanları vesaire. Bu ismi unutmayın. Sonradan şey yapacağız. Oke-Hazama Savaşı 2 tane müttefik kazandırıyor Oda Nobunaga'ya. Bir, Ieyasu. Çünkü savaşı kazanıyor. Bir, baskın yapıyor gece. Yani adamın orduların uzakta olduğunu görünce gece bakıyor. Diyor şunları bir basalım diyor. Gece basıyor ve kafa liderlerini öldürüyor. Lider ölünce Ieyasu Nobunaga'nın tarafına geçiyor. Nobunaga öldürdüğü adamın eyaletine sahip oluyor ve Ashigaru var bir tane. Ashigaru ne biliyor musunuz? Samuray sınıfından değil, köylü ama köylülere silah verip eğitiyor. Normalde Japonya'da böyle bir şey var ama Nobunaga bunları çok iyi eğitiyor. Samuray gibi eğitiyor ve daha ruhlu oldukları için, daha böyle kibirsiz oldukları için çok iyi savaşçılara dönüşüyor. Bu adam da onlardan bir tanesi. O kadar iyi savaşıyor ki bu savaşta Oda Nobunaga'nın gözüne giriyor. Ve ikinci müttefiğinde Toyotomi Hideyoshi olarak kazanıyor. Bu savaş Japonya tarihini değiştiren 3 büyük ismin tanıştığı savaş oluyor. Hideyoshi müthiş bir herif. Japonya'yı birleştiriyor, barış oluyor, Kore'ye dalıyor. Kore'de çok fazla kayıp veriyorlar. Ülke ekonomik krize giriyor. Sonra Hideyoshi ölüyor. 5 tane savaş lordu var. Bir tanesi de Tokugawa Ieyasu. Diyor ki, bir tane çocuğum var diyor, küçük diyor. Size bir görev veriyorum diyor. İşte söz verdiriyor. Bu çocuk diyor, öldürülmeyecek diyor. Öldürmeyeceksiniz bu çocuğu diyor. Tamam diyorlar. Yaşlı bir savaş lorduna Osaka Kalesi'nde, buraya çok yakın, Osaka Kalesi'nde bu çocuğa eğitim vermesi için, gözetmeni olması için görev veriyor. İşte Ieyasu'ya başka görevler veriyor. 5 tane daimyo, savaş lordu ülkeyi yönetmeye başlıyor. Ama yaşlı adam ölüyor. Ieyasu hemen ben bu çocuğun varisiyim diyor. Ben gidiyor, çocuğun başına geçiyor. Bütün ülke ayaklanıyor. Sen bu çocuğu diyor. Çocuk büyüyecek, Japonya'nın başına geçecek. Bu reisin çocuğu. Ayaklanıyor, olmaz vesaire diyorlar. Ve bir savaş daha çıkıyor. Bunun için işte burada Sekihabara Savaşı çıkıyor. Hideyoshi'nin oğlunu destekleyenler arasında Ieyasu kazanıyor. Bir tanesi işte karşı savaşanlardan ihanet ediyor vesaire. Ieyasu kazanıyor. Sonra binlerce kişi Osaka Kalesi'nde çocuk büyüyünce Hideyoshi'nin, Toyotomi hanedanlığının lideri olan çocuk büyüyünce anası Lady Chacha ile beraber, Nene ile beraber Ieyasu oraya doğru yürümeye başlıyor ve son Toyotomi hanedanı yani burada yatan Hideyoshi'nin oğlunu orada mağlup ediyor ve Toyotomi hanedanlığını sona erdiriyor.
sözünü tutmamış oluyor aslında Hideyoshi'ye. Tabii çocuğu da birazcık kaşınmasaydı o kadar diyebiliriz. Yani Japonya Osmanlı gibi birazcık. Ne oluyor? Ieyasu liderliğini ilan ediyor ve 250 yıl sürecek Toyotomi hanedanlığı başlıyor. Bu hanedanlık Japonya'nın modernleşmesi sürecine kadar, samurayların sona ermesine kadar da sürüyor 250 yıl boyunca. Küçük bir Japon tarihi anlattım size. Umarım beğenmişsinizdir. Yerlerini de anlatmak istedim. Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi. Hideyoshi'nin oğlu Osaka Kalesi'nde büyüyor ve Osaka Kalesi'nde de Ieyasu rahmetli ediyor. Bu taksiciye binsem mi? Ne yapıyor bu taksici? Hello. You work? You're working? Gion Shio. Yes. It's okay. Thank you. Hadi bakalım. Başka şeyleri anlatmaya size. Kyoto merkeze gidiyoruz. Thank you. Ve Kyoto'nun merkezine geldik. Polis satıcıyı yakalamış. Onu sorguluyor. Seyyar satıcı var ya. Japonya'da seyyar satıcı olabilir mi arkadaşlar? Var işte. Evet. Kyoto'nun merkezindeyiz. Bu nehir hayat veriyor Kyoto'ya. Birçok nehrin birçok şehre hayat verdiği gibi. Şu ileride bir köprü var. Bakın. Size bir efsaneyi anlatacağım. Ya aslında efsane değil, gerçek hikaye ama tabii ki efsaneleşmiş. Benkei diye bir adam var. Bu bir Budist rahibi. Budist rahiplerine dedik, savaşçı dedik. Oda Nobunaga hepsini katletmişti hatırlıyorsanız. Bu Benkei de çok güçlü bir herif. Hobisi buraya inip bu Kyoto merkezde samurayları dövmek. Ve samuraylarla kavga edince, kazanınca kılıçlarını alıyor Benkei. Tam 999 tane samuray kılıcı biriktiriyor abim. Muhtemelen zamanında bu 20 falandır. 999 diye bu zamana kadar gelmiştir atıla atıla. Ne güzel değil mi? Bakın gençler nehir kıyısında oturuyor. Biraz böyle Avrupa havası var. Japonya'da bu tarz bir şeyi ilk defa görüyorum ben. Yani nehir kıyısına kurulmuş bir şehir diyelim. Tokyo'da da nehirler var ama bu Avrupa kafası. Ne markası bu arabanın? Hadi bakalım bilin. Bu Benkei reis. Sonra Yoshisuna diye bir adam geliyor. Bu Benkei'nin yarısından bile küçük boyda, minicik bir herif. Benkei diyor lan diyor, ben sana diyor dövmem bile diyor yani öyle. Hani vardı ya geçenlerde, isimlerini şimdi hatırlayamıyorum, bir tane iri adamla küçük bir dövüşçü adam kavga etti falan, böyle olay oldu Türkiye'de, saçma sapan bir hikaye. İşte onun gibi düşünün. Ya bu Benkei diyor ki lan sen miniciksin diyor, ben kavga etmeye bile değmez diyor. Her neyse başlıyorlar kavgaya ama Yoshisuna, bizim Yoshi değil, karıştırmayın arkadaşlar, o da minik bir şey ama bizim Yoshi değil, özel güçleri var. Evet, Yoshisuna'nın özel güçleri var ve Yoshisuna reis Tengu denilen cin tarzı kılık değiştirebilen bir cin diyelim hadi biz onlara.
Türkçe'ye çevirelim. Cinlerden eğitim alıyor. Bu cinler ormanda çok seviyorlar Yoshisuna'yı. Tengular süper kılıç teknikleri veriyorlar arkadaşlar. Ve Yoshisuna Benkei'yi mahvediyor. İnanılmaz derecede dövüyor. Ama sonra bunlar kanka oluyorlar. Batman'le Robin gibi maceralara dalıyorlar. Ve Japon efsanesi de bu şekilde doğmuş oluyor. Yine Esenyurt gibi müzik, araba kastırıyorlar ya. İşte o savaş size gösterdiğim nehir üzerindeki köprüde oluyor. Ne görüyorsunuz bu McDonald's işaretinde? Koyu değil mi? Kıpkırmızı yani McDonald's'ın işareti. İşte Kyoto eski başkent olduğu için, 1000 yıllık başkent olduğu için Starbucks, McDonald's vesaire bu tarz tabelalarda daha koyultuyorlar ki göze batmasın. O eski güzelliğini kaybetmesin diye şehir. Şu karşıya geçeceğim de o sebeple buradaki tabelalarda, hatta gece hani göstermiştim ya Starbucks size. Öyle. Bu Benkei maceradan maceraya koşarken sonunda yüzlerce okla düşmanları tarafından öldürüyor ama ayakta. Hiçbir şekilde yıkılmıyor. Aynı bir Cüneyt Arkın hikayesi gibi aslında. Benkei yüzlerce oku yemesine rağmen hiçbir şekilde düşmüyor. Öyle de kral bir abimizmiş Benkei. Şimdi size Ikko 2 vardı ya hani Budist savaşçılar. O zamanın terör örgütü Oda Nobunaga'ya karşı ayaklananlar ne yapıyordu? Mount Hiei Dağı'na, ayın o kadar güzel ki ay, Hiei Dağı'na saldırıp dağdaki kadın erkek çocuk demeden 20.000 kişi öldürüyordu. Şimdi o dağı göstereceğim size. O dağa da gitmek istiyorum. Tabii ki gideceğim ama bu sefer değil. O dağ çünkü çok önemli. Tapınak yine yapılmış. Tapınak şehrin güneyine kuruluyor. Bakın şu tapınak, şu dağ, tam olarak şu dağ, Hiei Dağı ve oraya güneyine kurulmasının sebebi aslında bir tarz Feng Shui. Şeytanlar bu şehre güneyden saldırabileceği için tapınağı da güneye koruyorlar. Şeytanların saldırılarından korumak için. Ama Oda Nobunaga'dan koruyamıyorlar. Bunlar sadece yazın koyuluyormuş arkadaşlar. Kışın yani birkaç gün içinde kaldıracaklar bunları. Yine şahane bir Kyoto manzarası. Hadi bakalım biraz daha Kyoto'yu gezdireyim size. Oda Nobunaga'yı yıktıktan 10 sene sonra tekrar yapılıyor tabii tapınak. Peki asıl soru şu. Bakın bu hanımefendiciğimize anlattım Geisha bölümünde. Çok önemli bir karakter kendisi. İkinci Dünya Savaşı. 2 tane atom bombası atılıyor. Hiroşima ve Nagasaki. Peki 2. Dünya Savaşı'nın ağır yıkımından bu binalar, bu ahşaptan yapılmış binalar nasıl kurtuluyor? Nasıl olduğu da kurtuluyor? Aslında çok enteresan bir hikaye. Secretary General, Amerika'nın başkan yardımcısı Henry Stinson arkadaşlar. Atom bombası atacaklar ve Kyoto'yu seçiyorlar atom bombası için. Çünkü atom bombasının etkisini görmek istiyorlar. Neden? Kyoto bir çanak şeklinde, dağlarla çevrili ve atom bombasını attıkları zaman o çanakta nasıl etki edeceğini görmek istiyorlar. Tesirinin daha büyük olacağını düşünüyorlar. Ama Henry Stinson diyor ki Kyoto'ya atmayın diyor. Orası çok güzel bir şehir. Ben diyor balayımı Kyoto şehrinde yaptım. Tarihi çok mükemmel. Kıymayın diyor Kyoto'ya. Ve gerçekten de sırf Henry Stinson istemedi diye atom bombasını Kyoto'ya atmaktan vazgeçiyorlar. Çok acayip bir şey. Adam balayını burada yapmamış olsa şu anda sizi gezdirdiğim hiçbir tarihi bina vesaire kalmayacak. Hepsi yok olmuş olacaktı. Henry Stinson'a teşekkür mü etsek bilemiyorum ama tabii ki teşekkür edilecek bir durum yok ama onun sayesinde Kyoto kurtuluyor ama Nagasaki ve Hiroşima'daki insanlar ölüyor ve mahvoluyor.
Nehrin güzelliğine bakın ya. Burada böyle kilometrelerce bisiklet sürebilirsiniz. Harika bir yol. Yine karşıda tipik Kyoto evlerini görüyorsunuz. Şu anda sonbahardayız ama hava hala muhteşem. Tam zamanı burayı gezmek için. Ya böyle bundan daha güzel bir hava dünyada olamaz. Yok yani. Arabanın güzelliğine bakın hele. Ay içinde kadın olmuş, ben yemin ediyorum görmedim ya. Kusura bakmayın hanımefendi. Bakın 7-Eleven bile ne kadar geleneksel bir şekilde yapılmış. Buralar artık Kyoto'nun en eski sokakları. Geishaların çay seremonisi yaptığı evler. Hava yavaşça kararmaya başladı. Bugün çok şey planlamıştım ama planladığım yerler uzak birbirine. Ve anlatacağım konular çok fazla. Dün gece başladık. Oda Nobunaga'dan devam ettik. Hideyoshi'den devam ettik ve bunlar niye siyah? Bunları yaktıkça daha uzun süre dayandığı için bu şekilde yakıyorlar. Yine bakın nehir kıyısındaki şirin restoranlar. Her şey bambudan. Kyoto'da çok fazla nehir var bu şekilde. Bu da Kyoto'yu çok güzel yapan şeylerden bir tanesi. Tabii ki bu eski mimarinin, evlerin korunmuş olması çok önemli. Yapraklar dökülmeye başladı. Ne kadar güzel görüntüler değil mi? Bu Tatsumi Tapınağı. Ne diyoruz? Bu da geishaların, geikosanların dua ettikleri tapınak. Bunu zaten geisha bölümümüzde anlattım. Onu izleyin bundan sonra. Günün yarısı şu ışıklarda bekleyerek geçiyor be. Bakın Japonya'da hiç kimse ama hiç kimse, bir yol var diyelim ve ışık 3 dakika sürüyor mesela. Ve yoldan en son araba 1862 yılında geçmiş. Yani daha icat bile olmamış arabanın. Katiyen geçmiyorlar. Kurallara bu kadar uyan hiçbir millet görmedim ben. Hiçbir millet görmedim. Yani Almanlar falan bile yaklaşamaz yanlarına. Buradaki evlerde küçük bir ayrıntı var size göstermek istediğim. Bu evler öyle küçük koruyucu savaşçı heykelleri var. Bunlar Şintoizm'den gelen inanışlar. Her şeyin ruhu var. Milyonlarca, milyarlarca tanrı var Şintoizm'de. Bunlar da Şinto cinleri mi diyelim? Koruyucu Şinto cinleri bazı evlerde görüyorsunuz. Çok yok. Dikkatli bakmanız lazım. Dikkatli bakarsanız yakalayabilirsiniz. Şinto cini diyorum da yani ben tanrılar, ruhlar, animizm Şinto. Japonlar için şöyle derler. Doğarken Şinto, işte doğduğun zaman Şinto tapınağına götürüyorlar. Evlenirken Hristiyan gibi evleniyorlar. Ölürken de Budist gibi ölüyorlar. Yani Budist tapınağında işte ölüm ayini oluyor. Belki oraya gömüyorlar. Öyle bir laf var. Yani Japonların büyük kısmı dindar değil ama gelenekçi. Yani tapınaklarda gelip el çırpıyorlar mesela. Galiba arkadaşlar gerçek bir geisha'ya daha rastladık. Şaka gibi ama gündüz vakti. Vallahi gerçek geisha.
Evet, gerçek geisha. Aman Allah'ım, hem de stajyer bile değil. Normalde gündüz çıkmıyorlar ama hava karardı zaten. Oğlum çok şanslıyız ya. Geisha bölümünde de görmüştük ama bu kadar yakından böyle tüylerim diken diken oldu. İnanılmaz, 200 tane geisha var Kyoto'da ve Kyoto bunun merkezi, öyle düşünün. Tarihle karşı karşıyasınız. Muhteşem. Neden böyle olduğumu anlattım geisha bölümünde. Oğlum çok şanslısınız bu arada ya. Anam siz bisiklet mi sürüyorsunuz? Tiplere bak. Haydi kırmızı ışık. Her yerde kırmızı ya. Her yerde kırmızı. Ulan ne şanslıyız ya. Hem de çekim yaparken yani öyle kamerayı falan açsam biraz yüzünü de gizleyebilirdi. Dünya ne ilginç ya. Ne kadar enteresan gelenekler var. Hadi bakalım. Ne dedim bugün size? Bir şey anlatacağım dedim. Jodo-su, Japon tarzı Budizm. Bahsetmiştim size. Pure Land Budizm. Hello, how are you? Ben onları görmeden bağırmış oldum ya. Pure Land Budizmi. Şimdi bu Budizmin öğretisi ne? Neden Japon Budizmi diyoruz? Honnen diye bir adam var. Bu Japon Budizminin kurucusu. Honnen de burada gömülü olduğu söyleniyor. Bu İsa gibi bir adam. Ne olursan ol gel diyor. Öncesinde Japon Budizminde şöyle bir olay var. Yahudilik gibi diyelim. Diyor ki hayat kadınları kabul etmiyoruz diyor, hayat kadınlarını. Balıkçıları kabul etmiyoruz diyor. Pis kokuyorlar onlar diyor. Büyücüleri kabul etmiyoruz diyor. Et yemek serbest değil diyor. Lan zaten orta çağdasın. Vegan beslenmek için, vejetaryen beslenmek için ne bulacaksın? Saatlerce meditasyon yapıyor Budistler. Bu diyor ki, kardeşim diyor, artık saatlerce meditasyon yapmanıza gerek yok diyor. Seks yasağını kaldırdım diyor. Et yemek serbest diyor. Hani İsa'nın yaptığı gibi. Yahudilikte var ya böyle domuz yemek serbest değil. İşte sadece Yahudilere açık bir din. Yunanlar, Romalılar vesaire vesaire bu dine üye olamıyorlar. İsa gibi bu da açıyor. Diyor ki balıkçılar da diyor, hayat kadınları da diyor, büyücüler de diyor bu dine üye olabilir diyor. İsmine de Pure Land Budizmi deniyor. Pure Land Budizmi denmesinin sebebi Nirvana'ya ulaşmadan önce Pure Land diye bir bölgeye gidiyorsunuz, ara bölgeye, cennetten önceki yani Nirvana'dan önceki bölge. Orada size üst düzey Budistler oraya nasıl gideceğinizi anlatıyor. Onun içinde sadece chanting dedikleri yani Budizm'de bir ismi defalarca telaffuz ederek yapılan dua şekli. İşte Buda'nın ismini devamlı chant ediyorlar. Bir şarkı söylemek gibi diyelim. Sadece chant yapacaksınız. Gerek yok diyor bütün bu ıvıra zıvıra konuşmalara. Bir anda insanlar akmaya başlıyor. Çünkü et yemek seks yasak değil, et yemek yasak değil. O mükemmel diyor. Sadece diyor chanting yapacağız diyor. Ve büyümeye başlıyor. Sonunda ne demiştik? Tokugawa Ieyasu'yu hatırlıyor musunuz? Son hükümdar. Hepsinin en son Hideyoshi'nin oğlunu öldürüp Osaka Kalesi'nde başa geçen hükümdar. O da geçiyor bu Budizmi. O geçince zaten ülkenin lideri geçiyor. Diyecek bir şey yok. Sonunda bu Pure Land Budizm ülkede en çok inanılan Budizm türü oluyor. Ne yazık ki bugün kapalı. Şu ikinci merdivenler var ya, Tom Cruise'un Son Samurai filminde yürüdüğü merdivenler. Photoshop'la üstüne Tokyo Kalesi'ni koyuyorlar ama aslında burada yürüyor. Bakabilirsiniz. Tom Cruise, minnak Tom Cruise. Bir dahaki sefer gelip size göstereceğim. Sözüm olsun.
Japonya'dan 100 tane bölüm çekmek istiyorum. Japon tarihi benim çok fazla ilgi alanıma giriyor. 100 tane bölüm çekip size ölmeden önce Japonya tarihiyle ilgili bir seri bırakmak istiyorum. Japonya'yı merak eden girsin okusun. Hem de üniversite öğrencilerine bir kaynak olsun. Tabii ki hatalarımız olabilir. Karıştırıyor olabilirim. Bunları da bilenler düzeltirse çok çok mutlu olurum. Bizim ülkede birazcık şey var. Ya bunu yanlış biliyorsun falan. Sen nasıl gerizekalı ya falan. Ya öyle bir şey yok arkadaşlar. Binlerce video koyacağım ben bu kanala ve arada hata yapmamak imkansız. Hatasız kul olmaz demişler. O sebeple alevlenmenize gerek yok. Söylerseniz her şeyi düzeltebiliriz. Silebiliriz. Birazcık tartışma kültürünü edinmek önemli. Güzel şeyler bunlar. Burayı başkent seçmelerinin sebeplerinden bir tanesi de bu ağaçların çok olması ve şehri tabii ki ahşaptan yaptıkları için Japon şehirlerini kurmanın birazcık kolay olması. Burada Kyoto'da kimono kiralanıyor. Gördüğümüz orijinal kimonoydu bu arada. İnsanlar kimono kiralayıp böyle fotoğraf çektiriyorlar. Binlerce kiralık kimono dükkanı var. Burası da o kiralık kimono dükkanlarından bir tanesi ve çok güzel bir görüntü tabii ki. There's kimono guys too. Ya ne güzel. I mean, it's too late to rent. To buy, right? O satın alacakmış ablam. Nasıl dedikoducuyum ya. Orada kızlar Japon değil, İngilizce, Amerikan İngilizce konuşuyorlar. Tam bir huzurum. Logar kapağına bakın. Pokemon, Pokemon, Pokemon. Şimdi burada bir Zen tapınağı var. Zen bir Çin felsefesi. Bu Lady Chacha Nene diyor. Toyotomi Hideyoshi. Böyle şey yapmışlar. Hideyoshi'nin eşi, karısı Lady Chacha yani Nene. Burası da Nene yolu deniyor. Burada Lady Nene'nin kendini Budizm'e adadığı söyleniyor ama aslında tam olarak doğru değil. Çünkü Lady Nene Osaka'da oğluyla beraber ölüyor ve oğlunu savaşmaya zorluyor. Bu doğru da olabilir. Yani ikisini de bir arada yapmış olabilir ama Kyoto'ya geldiğinizde kesinlikle rehberli turların söylediklerine inanmayın. Çok fazla atıyorlar. Mesela ben rehberli turlara da katılıyorum ve böyle adamların söyledikleri şaşırıyorum. İnanılır gibi değil. Mesela ileride bir tapınak var. O tapınakta Oda Nobunaga'nın kemikleri olduğunu söyleniyor. Ama aslında Oda Nobunaga'nın kemiklerinin eğer varsa, yanmadıysa nerede olduğu bilinmiyor. Ve adam ne dedi biliyor musunuz? Bayağı tarihçi bu herif. İngiliz. Japon değil. Japonlar böyle bir yalan atmazlar. Yani yalan bile değil. O kadar absürt ki Yasuke diye Oda Nobunaga'nın yanında savaşan siyahi bir savaşçı var. Samuray var. Bu biraz efsanevi bir figür ama gerçek. Yani bu Doğu Afrika'dan gemiyle geliyor ve burada savaşçı şeytanlar var. Siyah figür edilen. İnsanlar hayran kalıyorlar. Hatta Oda Nobunaga'nın sarayının balkonunu kırıyorlar. Sırf onu görebilmek için işte evinin balkonunu kırıyorlar insanlar. O kadar hayran kalıyorlar siyahi bir insan görmeye. Adam diyor ki Oda Nobunaga işte hiç gösterdiğim tapınakta yakalandığı zaman diyor Yasuke'ye verdiler. Yasuke kafasını kesti diyor. Japonya tarihinin en büyük hükümdarı. Hadi seppuku yaptırmadılar. İntihar etmesine izin vermediler ki bu gerçekten yani çok saygı duyulan bir adam olduğu için aynı zamanda yani Japonya hükümdarından bahsediyoruz. Seppuku'ya tabii ki izin verecekler ve veriyorlar yani kendi başına intihar etmesine. Varsayalım işkence ederek öldürdüler. Gidip de Afrikalı bir herife öldürtmezler. Japonya'da hala inanılmaz bir milliyetçilik hakim.
Sen atıyorum Fatih Sultan Mehmet gibi bir adam ya da buranın Osman Bey diyelim. Adam yani ülkeyi birleştiren büyük bir lider. Gidip de yani Afrikalı bir adama kafasını kestirmezler. Bunu bile bilmeyecek kadar hıyar, tarihçiyim diye dolaşıyorlar. Gerçek tarihçilerden özür dilerim ama ya böyle bir şey olabilir mi yani? İnsan hayret ediyor. Onun için Lady Nene Osaka Kalesi'nde o da kendini öldürüyor. Seppuku olmayabilir. Kadınlar seppuku yapıyor mu bilmiyorum. Dün nerede başlamıştık? Starbucks'ın orada bitirdik. Hatırlıyor musunuz? Şimdi Starbucks'a çok yaklaştık. Havada karardı. Bunlar sahte geyşalar. Bakın Müslüman geyşalar da var. Bunlar Endonezyalı. Indonesia. Yes. Very nice. How are you? Oh, good. Thank you. Bugün çok konuştum. Merak ettiğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Böyle geniş çapta anlatmaya çalıştım. Bunların hiçbiri geyşe değil. Geyşalar sokakta yürüyorsa bir yere yetişmeye çalışıyordur. Hiçbir şekilde öyle insanlarla sohbet etmeleri vesaire yasak. Yani hızlıca ulaşmak istedikleri yere ulaşıyorlar. Ve ellerinde cep telefonu vesaire göremezsiniz. Tabii ki kullanmıyor mu? Kullanıyorlardır. Evet. Japonya'nın gizli otomatların içini görüyoruz ilk defa. Burada bitirmek istedim sizin için. Müthiş değil mi? Bu bir pagoda. İçinde Buda'nın kemiklerinin olduğuna inanılıyor bu pagodada. Buda'nın kemiğinin, dişinin vesaire olduğu yüzlerce pagoda gördüm. Bu da bayağı kemikli bir abimizmiş anlaşıldığına göre. Tabii ki Japonya burası, belli de olmaz. Belki de öyledir. Kimse bilmez, kimse bilmez. Kendinize iyi bakın. Kyoto'dan ileri zamanlarda daha çok video, daha çok bilgi, çok fazla şey var burada. Yani beraber buradaki savaş yapılan meydanlara gideceğiz. Orada samurayların izini takip edeceğiz ama en azından özet bir bilgi geçmiş oldum size bugün. Kendinize iyi bakın. Öpenzi. Görüşürüz. Bay bay.